Bu videoda LibreCAD kurulumunu ve basit kullanımını göstereceğim. LibreCAD.org sitesini açtım. LibreCAD ücretsiz, açık kaynak kodlu AutoCAD alternatifi 2 boyutlu teknik çizim programıdır. Windows, Apple ve Linux sürümleri de bulunuyor. LibreCAD programı topluluk üyeleri tarafından gönüllülük esası ile geliştirilmektedir. İsterseniz topluluğa siz de katılabilirsiniz. LibreCAD özellikleri kısıtlama olmadan tamamen ücretsiz, açık kaynak kodlu, dil engeli bulunmuyor, Türkçe dahil 30 dilde kullanılabiliyor. Program indirme linkleri bunlar. 3 sistem içinde linkler bulunuyor. macOS için, Windows ve Linux için. Windows için 2 link bulunuyor. SourceForge ve GitHub. SourceForge'dan indireceğim. Üzerinde tıklıyorum. Buradaki linki tıklıyorum. Belirli bir süre geçtikten sonra indirime başlıyor. Masa üstüne kaydediyorum. Burayı kapatıyorum. Dosya indi. İnen dosyayı çift tıklayıp çalıştırıyorum. Evet diyorum. Şartları kabul etmek için I agree, sonra install. Kurulum tamamlandı. Bir web sayfası açıyor. Yardım çağrısı bu. Burayı kapatıyorum. Close ile kurulumu tamamlıyorum. Programı çalıştırmak için masa üstünde bir link ekledi. Bu dosya kurulum dosyasıydı. Bunu karıştırmamak için aşağı alıyorum. LibreCAD programını simgeyi çift tıklayarak çalıştırıyorum. Başlangıçta bu ayarları yapmamız gerekiyor. Varsayılan ölçüm birimi milimetre ya da diğerleri seçilebilir. Böyle bırakıyorum. Program dili İngilizce. İstersek buradan Türkçeyi de ayarlayabiliyoruz. Türkçe desteği bulunuyor. Türkçeyi seçiyorum. Komut dili. Burada da Türkçe dili var. Türkçeyi seçtim. OK'yi tıklıyorum. Program ara birimini Türkçe olarak ayarlamıştık ancak bazı kısımlar tam olarak çevrilmediği için İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki sürümlerde bunlar da Türkçe'ye dönüştürülecektir. Öyle umuyorum. İsterseniz dil ayarını daha sonradan değiştirebiliyorsunuz. Program AutoCAD ile kaydedilen 2 boyutlu çizim dosyalarını açabiliyor. DVG dosyaları. Deneyelim. Masa üstünde çizim dosyalarım bulunuyor. Buradan listeyi açıp DVG'yi seçiyorum. Buradan bir dosya deniyorum. Aç. Bunun deneysel olduğunu belirtiyor. OK'yi tıklıyorum. Çizimi ekrana sığdırmak için burayı tıklıyorum. Evet, farenin orta tekerleğiyle yaklaştırma, uzaklaştırma yapılabiliyor. Orta tekerleğini basıp sağa sola, yukarı aşağı kaydırabiliyorum. Nesneyi seçip hızlı taşıma işlemini yapabiliyoruz. Escape ile komuttan çıkıyorum. DVG dosyaları açabilmekte ancak DVG olarak kayıt yapamıyor. Buradan farklı kaydet deniyorum. Kayıt seçeneklerinde bunlar bulunuyor. DXF formatında kaydediyor. Dosya sürüm numaraları da burada görüldüğü gibi R12, 14, 2000, 2004, 2007 formatında kaydedebiliyor. Ayrıca 2 format daha bulunuyor. Buradan şu formatı deneyeceğim. Masa üstüne dosya adını değiştirmiyorum. Kaydet. Kapatıyorum. Evet, dosya bu. Bunu tekrar açıyorum. 2 örnek AutoCAD dosyası daha var. Onları da açmayı deneyeceğim. Bu dosyayı açacağım. Şöyle sürükleyip simge üzerine bırakıyorum. Burada OK. Dosya açıldı. Ekrana tüm çizimi sığdırıyorum. Çizim büyük olduğu için biraz yavaş çalışıyor. Zoom yapıyorum. Escape ile çıkıyorum. Evet, sorunsuz açtı. Kapatıyorum. Diğer dosyayı deneyeceğim. Bu dosya diğer dosyalara göre daha büyük bir dosya. OK tıklıyorum. Ancak dosyayı açamıyor. Program kendiliğinden kapanıyor. LibreCAD'i açıyorum.
Yeni bir çizim yapacağım. Katman eklemek için burayı kullanıyoruz. Burada katman listesi bulunuyor. Şu anda 0 katmanı. Bir katman ekleyeceğim. Eksen katmanı adını veriyorum. Buradan rengini değiştiriyorum. Turkuaz. Kalınlık değiştirmeyeceğim. Buradan da eksen çizgisini seçiyorum. OK tıkladım. Aktif katman bu. Bir çizgi çizeceğim. Buradaki simgeyi tıkladığımda bir menü açılıyor. Burada değişik komutlar bulunuyor. 2 noktayla çizgi, başlangıç ve bitiş noktasını belirtip çizgi çiziliyor. Aynı AutoCAD'de olduğu gibi. Başlangıç noktası, bitiş noktası. Çizgi tipi, buradaki çizgi tipi katmandaki özelliği alıyor. Çizime devam ediyorum. Komut devam ediyor. Komut satırı burası. Burada bazı mesajlar çıkıyor. Örneğin burada kapat ve geri seçenekleri olduğunu görüyorum. AutoCAD'de olduğu gibi tek harf yazıp kullanamıyoruz. Burada başka bir komut girilmiş oldu. Tekrar komutu çalıştırıyorum. Çizgi. Kapatmak için burada kapat tamamen yazılması gerekiyor. Ya da buradaki seçeneklerden istediğimizi tıklayabiliyoruz. Komut satırı burası. Buradan komutları Türkçe olarak verebiliyorum. Normalde iki çizgi olduktan sonra kapat yapması lazım. Ancak burada bu şekilde olmuyor. 3 çizgi olduktan sonra kapat çalışıyor. Çizimin tamamını seçmek için Ctrl A, sonra da Delete. Katmanı değiştiriyorum. 0 katmanı, çizgi, yine 2 nokta. Çizginin uç noktasını yakalamak için bir özelliği açmam gerekiyor. Şu anda yakalama özelliği açık değil. Buradaki simgelerden faydalanarak yakalama özelliğini açabiliyorum. Bu simge uç noktaları yakalıyor. Ancak sadece uç noktalara hareket ediyor. Diğer noktaları tıklama imkanı şu anda yok. Bunu sağlamak için buradaki simgeyi tıklamamız gerekiyor. Free Snap yazıyor. İngilizce tabii, tamamen Türkçe'ye çevrilmemiş. Buradan orta noktayı yakalamak için bu seçeneği de aktif etmem gerekiyor. Pardon, buradaki seçenek middle, orta nokta. Uç noktayı zaten yakalayabiliyor. Escape ile komuttan çıkıyorum. Orta noktayı yakalama özelliğini açtığımızda burada bir seçenek açılıyor. Kaç tane orta nokta olduğunu buradan belirtebiliyoruz. Şu anda tek orta nokta. Örneğin bunu 3 yapıyorum. Şimdi çizime başlıyorum. Buradan başladım. 3 tane orta nokta. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu ve son nokta. Böylece eşit aralıklı olarak çizgiyi bölmüş olduğum bir bakıma. Buradaki seçenekler ise AutoCAD'deki orto modu gibi. Bunu seçtiğimizde yalnızca yatay tıklayabiliyorum. Yatay çizgi çizmek için. Aynı zamanda dikey de çizebilmek için bu seçeneği tıkladım. Böylece yatay ve dikey çizgileri aynı anda çizebiliyorum. Daire çizmek için buradaki seçeneklerden birini kullanabiliyoruz. Bunların benzerleri AutoCAD'de de var. Merkez nokta. En sık kullanılanı bu. Buradaki seçenekleri iptal ediyorum. Herhangi bir yeri tıklayıp ikinci bir nokta tıklıyorum. Komut devam ediyor. Çıkmadı. Merkez noktayı belirtip klavyeden yarıçap değerini girebiliyoruz. Örneğin 30 giriyorum. Klavyeden Enter'a basıyorum. Escape ile komuttan çıktım. Bu videoda daha fazla detaya girmeyeceğim. Diğer komutları buradan simgeler üzerinde tıklayarak kullanabilirsiniz. Ya da buradaki Tools menüsünden kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.